Uruk'un görkemli surları arasında tanrılar ve insanların hikayesi yazılmaya başladı. Gılgamış, gücüyle efsaneleşmiş, 2/3'ü tanrı, 1/3'ü insan olan bir kraldı. Ancak bu gücün altında halkına eziyet eden bir zalim yatıyordu. Halkın duaları tanrılara ulaştığında gökyüzünden bir çözüm geldi. Enkidu. Tanrıça Aruru'nun çamurdan yarattığı Enkidu, doğanın çocuğuydu. Vahşi hayvanlarla yaşar, insan dünyasına yabancı bir hayat sürerdi. Onun bedeni kıllarla kaplı, gücü ise dağlardan gelen rüzgar kadar güçlüydü. Bir gün Enkidu bir avcıyla karşılaştı. Avcının kurduğu tuzakları yok eden bu güçlü varlık, avcıyı çaresiz bırakıyordu. Avcı, Enkidu'nun insan toplumuna kazandırılması gerektiğine inanarak bir fahişe ile anlaşmaya vardı. Kadın, Enkidu'yu tanrıların dünyasına çekmek için onunla konuştu ve ona insan olmanın anlamını gösterdi. Bu karşılaşma Enkidu'yu değişime sürükledi. Artık vahşi hayvanlardan uzaklaşıp insan dünyasına adım atacaktı. Fahişe ona şöyle dedi: "Gel, seni Uruk'a götüreyim. Orada krallık yapan Gılgamış'ı göreceksin. Gücünü ona göster." Uruk'a geldiğinde Enkidu ve Gılgamış karşı karşıya geldi. İkisi de üstünlüklerini göstermek için birbirine meydan okudu. Gılgamış ve Enkidu, Uruk'un sokaklarında boğalar gibi böğürerek savaştılar. Kırılan kapılar, sarsılan duvarlar bu çatışmanın büyüklüğünü simgeliyordu. Ancak bu savaş düşmanlıktan çok bir dostluğun başlangıcı oldu. Kavga sona erdiğinde Enkidu Gılgamış'a şöyle dedi: "Senin gücün evrenin beylerinden üstün. Annen Tanrıça Ninsun seni yeryüzünün en güçlüsü olarak doğurdu." Bu sözler Gılgamış ile Enkidu arasındaki bağı pekiştirdi. Birbirlerini kucakladılar ve o andan itibaren kaderleri birlikte yazılacaktı. Gılgamış, annesi Tanrıça Ninsun'a Enkidu'yu tanıttı. Enkidu'nun doğanın vahşi güçlerini temsil ettiğini ve onun gücüyle birlikte dünyayı değiştirebileceklerini söyledi. Böylece iki dost hem maceralarına hem de kaderin onları sürükleyeceği yola birlikte adım attılar. Bu dostluk sadece iki kahramanın güçlerini birleştirmesi değil, aynı zamanda insana ait zaafların ve tanrısal gücün bir araya gelmesiydi. Enkidu, Gılgamış'ı dizginlerken, Gılgamış, Enkidu'ya insanlığın anlamını öğretiyordu. Bu dostluk sadece Uruk'un değil, tüm Mezopotamya'nın efsanevi tarihine kazınmıştı. Gılgamış ve Enkidu'nun dostluğu, birlikte girişecekleri destansı maceraların habercisiydi. Uruk'un halkı, iki kahramanın birlikteliğiyle huzur bulmuştu. Ancak Gılgamış, sıradan bir hükümdar olarak kalmayı kabul edemezdi. Ölümsüz bir miras bırakmak istiyordu. Bu yüzden Siduri ormanında yaşayan korkunç canavar Humbaba'yı öldürmeye karar verdi. Humbaba, tanrılar tarafından ormanın koruyucusu olarak atanmıştı. Gözlerinden ateş saçan, nefesi ölümcül olan bir varlıktı. Onun öldürülmesi, tanrılara bir meydan okuma anlamına gelecekti. Gılgamış, annesi Tanrıça Ninsun'a danıştı ve ondan yardım istedi. Ninsun, Gılgamış ve Enkidu'nun yolculuğunu kutsadı ve tanrılardan koruma diledi. Oğluna şöyle dedi: "Sen, oğlum, tanrısal bir kaderle doğdun. Ama bu yolculuk kolay olmayacak. Gücüne ve dostuna güven." İki dost, Siduri ormanına doğru yola çıktı. Yolda, Humbaba'nın kudretinden bahseden hikayeler duydukça endişe duydular. Ancak bu onları durdurmadı. Ormana vardıklarında ağaçların arasından gelen bir uğultu ve gökyüzünü karartan bir sisle karşılaştılar. İşte bu, Humbaba'nın varlığını hissettiren bir işaretti. Humbaba onların ormana girdiğini fark ettiğinde öfkeyle bağırdı: "Kim bu ormanı kirletmeye cesaret ediyor? Burası tanrıların mülkü. Buraya girmeye hakkınız yok." Gılgamış ve Enkidu ellerinde silahlarıyla Humbaba'ya meydan okudular. Uzun bir savaş başladı. Humbaba yerden yükselen rüzgarları ve ateşi kontrol ederek iki dostu alt etmeye çalıştı. Ancak Tanrı Şamaş, Gılgamış ve Enkidu'ya yardım etti ve gökten gelen güçlü bir rüzgarla Humbaba'nın hareketlerini sınırladı. En sonunda Gılgamış devasa kılıcıyla Humbaba'yı öldürdü. Ancak Humbaba ölmeden önce yalvarmıştı: "Beni öldürmeyin, hizmetkarınız olayım. Tanrılar size lanet edecek. Onların gazabını üzerinize çekeceksiniz." Gılgamış ve Enkidu, Humbaba'nın ölümünün bir zafer olduğunu düşünerek onun başını kesip Uruk'a döndüler. Ancak bu zafer tanrıların gözünde bir suçtu. Zaferin ardından
Aşk tanrıcası Inanna, diğer adıyla İştar, Gılgamış'a aşık oldu ve ona evlenme teklif etti. Gılgamış, İştar'ın sevgisini ve teklifini kibirle reddetti. "Seninle evlenmem. Çünkü aşkın ölüm getirir. Daha önce aşık olduklarını yok ettiğin gibi beni de yok edeceksin." İştar bu aşağılanmaya dayanamadı. Babası Anu'dan intikam istedi ve gökboğasını Gılgamış'ın üzerine gönderdi. Gökboğası Uruk şehrini harap etti. Toprak yarıldı, insanlar öldü. Ancak Gılgamış ve Enkidu birlikte boğayı alt ettiler. Enkidu boğanın boynuzlarını kopararak zaferlerini duyurdu. Bu zaferin ardından tanrıların sabrı tükendi. Gılgamış ve Enkidu'nun tanrılara karşı meydan okuması affedilemezdi. Enkidu'nun ölmesine karar verdiler. Enkidu bir rüyasında ölümün soğuk nefesini hissetti. Şöyle dedi: "Gılgamış, dostum, beni yalnız bırakacaklar. Toprak beni çağırıyor. Bu tanrıların intikamı." Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı derinden sarstı. En iyi dostunun kaybı onun ölümlülüğünü fark etmesine neden oldu. Uruk'un kudretli kralı ilk defa çaresiz hissetti. Enkidu'nun başında ağladı ve şöyle dedi: "Benim de sonum bu mu olacak? Ölüm benim de kapımı çalacak. Ölümsüzlük tanrılara ait bir ayrıcalık mı?" Bu olay Gılgamış'ı ölümsüzlüğü aramak için zorlu bir yolculuğa çıkmaya zorladı. Artık dostunun kaybı onun kaderini değiştirmişti. Gılgamış'ın önünde ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için uzun ve tehlikeli bir yolculuk uzanıyordu. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı yalnızca dostunun yasını tutmaya değil, kendi ölümlülüğüyle yüzleşmeye de zorladı. Bu acı kayıp ona hayatın kırılganlığını ve ölümün kaçınılmazlığını hatırlattı. Ancak Gılgamış bu gerçeği kabul edemedi. Kendi sonunu düşünmek onu derin bir korkuya sürükledi. Kendi kendine şöyle dedi: "Eğer ben de öleceksem bu hayatın anlamı nedir? Yaşamı uzatmanın, ölümsüzlüğü bulmanın bir yolu olmalı." Bu düşünceyle ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk sıradan bir insanın alt edemeyeceği engellerle doluydu. Gılgamış, tanrıların tufandan kurtardığı ve ölümsüzlük bahşettiği bilge Utnapishtim'i bulmak istiyordu. Utnapishtim, tanrıların ölümsüzlük sırrını taşıyan bir figürdü. Ve Gılgamış ondan bu sırrı öğrenmeyi umuyordu. Gılgamış ölüm dağlarına ulaştı. Bu dağlar yaşam ve ölüm arasındaki geçitleri simgeliyordu. Dağları aşmak için yoğun bir karanlıkla kaplı tünellerden geçmek zorundaydı. Bu geçitler insanın ruhunu sınayan bir karanlıkla doluydu. Gılgamış her adımda korkuyla yüzleşti. Sonunda karanlığın içinden ışığa ulaştı. Siduri adlı bir tanrıçayla karşılaştı. Siduri, Gılgamış'a ölümsüzlüğü aramaktan vazgeçmesini söyledi. Ona şöyle dedi: "Tanrılar ölümsüzlüğü kendilerine sakladı. İnsan için ölüm, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yaşamın tadını çıkar, dostluk ve aşkı kutla. İnsan olmanın anlamı budur." Ancak Gılgamış, Siduri'nin sözlerini dinlemedi. Ölümsüzlüğü arama konusundaki kararlılığına bağlı kaldı ve yolculuğuna devam etti. Tanrıça Siduri, Gılgamış'a Utnapishtim'in bulunduğu yere gitmesi için talimat verdi. Bunun üzerine Gılgamış, Utnapishtim'in oturduğu uzak diyarlara doğru yola çıktı. Sonunda Gılgamış, Utnapishtim ile karşılaştı. Yaşlı ve bilge bir adam olan Utnapishtim, Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını dinledi. Ancak ona şu gerçeği söyledi: "Ölümsüzlük, tanrıların bir armağanıdır. İnsanlar için böyle bir ayrıcalık yoktur. Ben ölümsüzlüğü, tanrıların tufan sırasında bana bahşettiği bir lütufla elde ettim. İnsan, ölümlülüğünü kabul etmeli ve yaşadığı süre boyunca dünyada bir iz bırakmalıdır." Utnapishtim, bu sözlerin ardından yine de Gılgamış'a bir fırsat sundu. "Eğer 7 gün boyunca uyanık kalabilirsen, ölümsüzlüğü hak ettiğini gösterebilirsin." Ancak Gılgamış bu sınavda başarısız oldu. Yorgunluğu onu yendi ve derin bir uykuya daldı. Uyandığında ölümsüzlüğü hak edemediğini kabul etmek zorunda kaldı. Utnapishtim ona okyanusun derinliklerinde yetişen bir ölümsüzlük bitkisinin yerini söyledi. Bu bitki gençliği geri getiren bir şifaydı. Gılgamış tüm gücünü toplayarak bu bitkiyi buldu. Ancak dönüş yolunda
bir yılan bu bitkiyi çaldı ve sonsuza kadar kayboldu. Bu olay Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışındaki son umudunu da elinden aldı. Yılanın gençleşerek derisini değiştirmesi ölümsüzlük bitkisinin gücünü kanıtladı. Ancak artık Gılgamış'ın elinden gitmişti. Uruk'a dönen Gılgamış, arayışında ölümsüzlüğü bulamasa da hayatın gerçek anlamını keşfetti. Yaşamın güzelliği onun geçiciliğinde yatıyordu. İnsan olmanın anlamı dünyada kalıcı bir iz bırakmak, dostluklar kurmak ve hayata değer katmaktı. Gılgamış, Uruk'un surlarına bakarak şöyle dedi: "Bu surlar benim eserim. Benim dünyadaki izim. İnsanlar unutsa da bu eserim sonsuza kadar burada olacak." Bu destan insanın ölümsüzlük arayışının bir hikayesi değil. Yaşamın değerini ve ölümün kaçınılmazlığını kabullenme sürecinin bir anlatısıdır. Gılgamış belki ölümsüzlüğü elde edemedi ama onun hikayesi sonsuz bir miras bırakarak insanlığın ilk kahramanlık destanı oldu.